Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere hazır havaalanında uçağım rötar yapınca seyahatle ilgili de olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu anlatacağım gruptaki insanlar bırakın uçakla bir yerden bir yere seyahat etmeyi, evinden yarım saat uzaklıktaki mesafelere bile gitmeye korkan bir gruptan bahsediyoruz. Kim bunlar? Irritable bağırsak sendromuna sahip kişiler, yani İBS hastaları. İBS nedir? İBS bağırsakların işlevlerinin bozulmasına sebep olan bir tablo. Karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ve kabızlık gibi birçok belirtiyle seyredebilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte özellikle bağırsak kaslarındaki anormal çalışma altta yatıyor olabilir ve özellikle de stres İBS'deki en önemli faktörlerden bir tanesi. Beyin bağırsak aksından daha önce probiyotik videomda bahsetmiştim. Beyninizle bağırsağımız arasında çok farklı iletişim mekanizmaları var. Bağırsağınızda inflamasyon varsa beyninizde de inflamasyon olabiliyor. Yine nervus vagus dediğimiz bir sinirle bütün iç organlar inerve edildiği gibi bağırsaklarımız da inerve edilebiliyor. Dolayısıyla stresle İBS direkt olarak ilişkili. İBS kronik bir tablo. Genellikle uzun süre hastalar bu durumdan muzdarip oluyorlar. Belirtiler zaman zaman şiddetlenip zaman zaman hafifleyebiliyor. Ancak kronik ve yönetimi zor bir tablodan bahsediyoruz İBS'de. İBS semptomları nelerdir? Semptomların en başında karın ağrısı ve kramplar gelmekte. Bu ağrıyı genellikle dışkılamayla hafifleyen bir ağrı olarak tarifleyebiliriz. Ve diğer bir semptom ise bazı kişilerde kabızlık ön plandayken bazı kişilerde ishal ön planda olabilir. Bunları da İBS'nin diyare baskın tipi ve kabızlık baskın tipi olarak isimlendiriyoruz. Veya bazı kişilerde sürekli olarak bunlar dönüşümlü olarak da bulunabilir. Değişken tipli İBS'de bulunuyor. Dışkılamada mukuslu dışkı olabilir. Ayrıca tam boşalamama hissi bu hastalarda gözlenebilmekte. Yani dışkıladıktan sonra hala tuvaleti varmış gibi hissetme gözlenebilmekte. Ani tuvalet hissi bu hastalardaki en önemli semptomlardan bir tanesi. Bu da işte hayatı zehir eden, sosyal hayatı da etkileyen tablolardan bir tanesi. Ayrıca geçmeyen yorgunluk, uyku problemleri ve depresyon gibi psikolojik problemler de bu hastalarda eşlik edebiliyor. En çok eşlik eden semptomlardan bir tanesi de şişkinlik ve gaz. Şişkinlik ve gaz demişken tam burada parantez açmak istediğim bir konu var. O da SIBO. Hatırlarsanız daha önce hem SIBO'ya özel ayrı bir video çekmiştim hem de bağırsak bakteri, mantar ve parazit temizliği ile ilgili bir video çekmiştim. Orada da SIBO'dan bahsetmiştim. Biz günümüzde artık biliyoruz ki İBS denilen hastaların önemli bir kısmında SIBO var. SIBO denilen hastaların da önemli bir kısmında İBS var. %50'ye yakın bir birliktelik söz konusu. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar meselesi gibi İBS sanılan birçok insan aslında SIBO olabilir. Dolayısıyla bir de bu gözle değerlendirmek lazım ve SIBO tedavisinde kesinlikle uygulamak gerekiyor. İşte şişkinlik ve gaz da SIBO'nun en önemli semptomlarından bir tanesi. İBS'nin tanısı özellikle hasta hikayesiyle ve fizik muayene bulgularıyla konuluyor. Burada Roma kriterleri dediğimiz bazı kriterler var. Son 3 aydır özellikle haftada en az bir gün tekrarlayan karın ağrısı, aynı zamanda ishal, diyare gibi dışkılama şeklindeki değişiklikler bize tanı koymamızda yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda tabi burada çölyak veya diğer inflamatuar bağırsak hastalıklarını dışlamak için kolonoskopi veya diğer yardımcı görüntüleme teknikleri kullanılabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıkları yani ülseratif kolit ve Crohn da özellikle İBS ile karışabiliyor. İkisi de İ harfi olduğu için. İnflamatuar bağırsak hastalıkları apayrı bir tablo. Orada bağırsakta sürekli bir inflamasyon söz konusu. İBS tanısında da bu tabloların da dışlanması olmadığının da gösterilmesi gerekiyor. İBS'nin tedavisinde özellikle stres yönetimi en önemli faktörlerden bir tanesi. Beyin bağırsak aksı üzerinde etkili bazı psikobiyotik olarak isimlendirdiğimiz probiyotikler burada hayata dahil edilebilir. Aynı zamanda çeşitli rahatlama teknikleri de burada kesinlikle uygulanması gerekiyor ve stresi kontrol altına almamız lazım. Beslenme adına özellikle düşük FODMAP diyeti uygulanması, bazı hastalarda lif tüketiminin artırılması fayda sağlarken bazı hastalarda lif tüketiminin azaltılması fayda sağlayabiliyor. Yine aynı zamanda tetikleyen gıdaları da tespit edip bunlardan da uzak durmak faydalı olabilir. Ancak ben size bugün özellikle bir maddeden bahsetmek istiyorum. Bu da tıbbi nane yağı. Mentha piperita dediğimiz medikal alanda kullanılan nanenin özellikle bağırsak kasları üzerinde kalsiyum kanallarını bloke edici etkiyle kasılmayı engellediği gösterilmiş ve biz de günümüzde tıbbi nane yağından
İBS hastalarında oldukça fazla fayda görebiliyoruz. Tabii ki de nane yağı aynı zamanda çok güçlü ve tahriş edici özelliği de olabilecek bir yağ. Dolayısıyla bunu sek olarak tüketemezsiniz. Yemek borunuza zarar verebilir. Burada da özellikle enterik kapsül yapısında, yani bağırsakta açılan kapsül teknolojisine sahip tıbbi nane yağı kullanabileceğiniz de preparatlar bulunuyor. Bu da İBS'de bize en çok fayda sağlayan desteklerden bir tanesi. Evet, Helsinki Havaalanı'nda başlayan videomuz İstanbul'a devam ediyor. İBS'de altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle stres yönetimi ve beyin bağırsak aksı olduğu. İkincisi, klasik tedavilere ek olarak tabii ki de beslenmenin düzenlenmesi, stres yönetimi ve elimizi güçlendiren bir doğal tedavinin daha olduğu. Bu da tıbbi nane yağı. Özellikle kalsiyum kanallarını bloke ederek spazmolitik etki göstermesi, spazm engellemesi ve bağırsakta rahatlama sağlaması. Ve üçüncüsü de İBS dediğimiz hastaların önemli bir kısmında SIBO'nun da eşlik ettiği. Bu nedenle kesinlikle SIBO bakış açısıyla da İBS hastaları değerlendirilmesi gerekiyor. Burada hem bir önceki videoda anlattığım takviyeler hayata dahil edilebilir. Bir de kekik yağı burada yine hem İBS'de hem SIBO'da bizim tedavimizi destekleyecek doğal bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Kekik yağı da hem antibakteriyel özellikte olması dolayısıyla SIBO ile savaşması yanında yine aynı zamanda spazmolitik aktivite göstermesi ve bağırsak hareketlerinin düzenlemesi noktasında da İBS üzerinde bize fayda sağlayacaktır. Kekik yağı ve tıbbi nane yağının bir arada olması da sinerjistik olarak elde edilen faydayı daha fazla artıracaktır. Evet, İBS ile ilgili temel olarak altını çizeceklerim bunlar. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.